Şimdi insanlar olan bilgiyi alıyorlar ama tam idrak etmek başka bir şey, bilmek başka bir şey, olmak çok Evet, daha başka bir şey. İşte tabii böyle ki. irdelerken daha içine giriyorlar işin ve daha içlerine Evet, siniyor. Bu anlamda da çok keyifli konuşmalar olmaya başladı herkesin arasında. Hem daha heves de, heyecan da arttı. Ben çok evet. memnunum. Umarım siz de memnunsunuzdur. Tabii ki. Tabii ki evet. Memnunum tabii ki. Şimdi de biraz önce söylediğin cümleyi ben kendi açımdan tekrarlayayım. Bilgi gereklidir ama bilgi bilinç haline gelmediği zaman hammallıktır. Bilgiyi alan kendi hayatına geçirip otomatik olarak kullanabildiği takdirde o bilgiyi bilinci yükselmiş olur. Ama sadece ben şunları biliyorum diye düşünen hammallık yapmış olur. Bilincini yükseltememiş olur. Aynen öyle hocam. Kesinlikle sonuna kadar katılıyorum. Bu dönemde de çok fazla var. Bu bir şey haline geldi. Yani o kadar çok öğreti var ki etrafta. İnsanlar o öğretiden bu öğretiye koşturuyorlar ama icraat yok. Yani ve Evet, sonra ortada böyle şaşalıyorlar. Nereden başlasam, hangisini seçsem, hangi yoldan gitsem falan tarzında. İşte evet, bilinç yükselmesiyle beraber ya da bir şeyler daha mı kolaylaştı ya da biz mi öyle yaşıyoruz bunu tam idrak etmiş değilim kendi şefemden. Bu tarz şeylerde çok fazla konuşulmaya başlandı kişisel gelişim adı altında değişik sistemler. evet, Ee, Bakalım yani hepsinin bir mesajı var mutlaka. Ne mesaj getirdiler evet. anlaşılacak. Farkındayım ben de birçok öğretiyi takip ettiklerini. Çünkü sonsuz sınırsız kelimesi kullanıyor bazı kişiler. Halbuki sonsuz büyüklük var ama sınırsızlık yoktur. Her bir birey ne kadar sonsuz büyüklükte olursa olsun sonludur. Dolayısıyla sınırsız söylemi bizim öğretimizin değil. Bizim Değil. öğretimimize ait değildir. E, Benim tavsiyem her kişi kendi huzurlu olacağı bir tek öğreti takip etsin. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Yani hiç bir öğretide en azından gelişebilir. Ama sürekli bakmaktan ancak zaman kaybediyor kişiler diye düşünüyorum. Evet. Bir başka konu var. Ben ruh kesinlikle yoktur diyorum. Evet, Ruh diye bir şey yoktur. Yalnız e, neyse özet geçelim. Ruh olmadığı halde birçok mesajlarda ruhtan bahsedilir benim öğretimde. Halbuki o kelime bir başka öğretilerin kelimesi. Benim düşündüğüm ruh diye bir konu yoktur. evet, Perispri, aura, et beden, kozmik bedenleri e, perispri bağlar ve tümü ruh diyebiliriz. Hepsine birden, tümüne evet. birden ruh diyebiliriz. Aslında bazı kişiler de sadece kozmik bedeni ruhla karıştırıyorlar. Halbuki ruh değil, kozmik beden de bir tane değil. Birçok tane. Yani bizler hani sizin öğretinizden önceki öğretilerin çoğunda var ruh algısı. Biz hep şöyle bir algı oluşturduk ister istemez. Bedenimiz var. Bedenden hani ölüm gerçekleştiğinde bedenden çıkan bir ruh var. Bir şey toplu bir şey çıkıyor yani bedenden Evet, diye. evet. E, Oysa onlar herhalde kozmik beden. Kozmik E, beden ve aura, Aura. aura diye konu ettiğimiz atmosfer beden diye yazmıştım ben ilk satırlarımda. Evet, Çünkü herhangi bir kitap okumadan yazmaya başlamıştım. evet. Atmosfer beden demiştim ben auraya. Sonra aura dendiğini öğrendim. Bu şekilde ruh diye bir şey yoktur. Evet. Sadece aura, kozmik bedenler ve
et beden var. Bir de bunları birleştiren perispri. Okey hocam. Ben de böyle bir işte hakiki Sözünüzü yaşamdan kestim. Bir cümle daha söyleyeyim. hocam buyurun. Şimdiye kadarki öğretilerde Tanrı'nın bir parçası olarak düşünülür kişi. Halbuki o bilgi aslında çok eksik bir şeydir. Bizim söylediğimiz Tanrı'nın bir parçası değil, kişi Tanrı'nın kopyasıdır. Evet. Bizim öğretimizde yani sizin öğretinizde evet Tanrı'nın kopyasıdır. Evet, Doğru. evet, Bu baya önemli bir fark aslında. İşte bizim algılamakta zorluk çektiğimiz nokta da aslında buralar. Hani böyle daha büyük evet, şeyler, daha kavramlar. evet, Şimdi ben de normal gidişatımızdaki konuya dahil olmadan önce bir noktaya tekrar böyle bir parmak basmak istiyorum. Çünkü e, bu hafta gelen sorulardan da algıladığım bu. Şimdi burada Hande'nin yaşamış olduğu konu aslında Hande Hanım değil. Yani Hande Hanım her şeyi yaşayabilir yani kendi bireyselliğinde. Aslında konu onun ne yaşadığı ya da ne anlattığıyla alakalı da değil. Kesinlikle öyle bir şey yok zaten. Hiç de yoktu zaten. Konu aslında hani öğretinin neresinde bu durum? evet, Herkesin merak evet, ettiği mevzu oydu. Siz de bunu sonra düşünerek buna bir açıklık getirdiniz, evet. aktardınız hani bizlere. Ama bu aktarımda da benim algıladığım kadarıyla çok bir tatminkar durum oluşmamış, yeni sorular oluşmuş. Onları ilettiler bana. Ben de mantık süzgecinden geçirip evet çok bulduklarımı tekrar hani size bu konuyu bir daha konuşmamak üzere öyle demek Evet. istiyorum. Çünkü çok yolumuz var daha. E, Yani hocam İsmail hocamız burada arzu ettiği gibi buna cevap versin. Siz de lütfen o cevabı baz alıp ondan sonra artık kendinizle bunu idrak etmeye çalışın. Hani sürekli aynı konu üzerinde soruların yığılması da beni de ilerletmiyor, programı da ilerletmeyecek. E, Yani buradaki sorulardan bir tanesi şuydu hocam. E, Mesela bu gelen öğretinin evrensel bir öğreti olduğunu, hani sadece belli bölümlere değil de herkese hitap eden bir öğreti olduğu konusunda mutabık herkes. Pekala bu hal böyleyken İsmail hocamız da mutlak boyut varlığıyken ve bizi yarattığını da bize ifade etti. Bizim yaratıcımızken hakiki yaşamda olan bir olay konusunda yani biz onu şöyle düşündük diyorlar. Bizi yaratan İsmail Hoca bizde bir yaratıcı algısı var tabii doğal olarak. Hakiki yaşamdaki konular konusunda bilgi sahibi olamıyor mu? Ya da daha farklı bir sistem mi işliyor orada? O yüzden mi biz beklentilerimizi hani bu yönde yapıyoruz? Orada bir yansıma var. Hocamızın bundan haberi yok. Oradaki sistem böyle mi işliyor? Yani bize biraz o işleyişten bahsedebilir mi? Daha emin olmamız için. Yani bu ayrılık Şimdi, neden oluştu o halde diye. şimdi bu programda açıkladım mı bilmiyorum. Yine açıklamamı tekrarlayayım. Daha önce başka e, toplantılarda açıkladığım gibi açıklayabilirim. Şimdi dedik Hande yansıma. Çünkü e, bazı arkadaşlar diyor ki hakikaten avatar değil çünkü avatar benim vizyon manyetik alanımda yansıma diyorlar. Doğru, haklıdırlar. Yansıma. Muhammed yansımaydı. Ee, İsa yansımaydı. Bütün peygamberler yansımaydı. Bazı konular en son yaşadığımız deprem yansımaydı. Ki avatarın kendi kendini yetiştirebilmesi için ona gerekli olan bazı bir şeyleri verebilmek için bu yansımalar yansıtılmaktadır vizyon manyetik alana da. Hakiki kozmik yapıda
gerçekleşip vizyon manyetik alana da yansımaktadır. Şimdi Hande'nin bu durumu bizim öğretimizde ne ilgisi var dedik. Ne ilgisi var? Onu soruyorum. Ne ilgisi var diye ve kendi kendime cevabı buldum. Ve söyleyeyim şu anda. Söyleyeyim. Şimdi ben ikinci Ramses'te oldum. Evet. Yahya'da oldum. Evet. Ali de oldum. Şems Evet. de oldum. Ve eskilerde Hermes bendim. Hermes. Evet. Tot bendim. Şimdi Zebur'u Tevrat'tan sonra zikrederler hep. Ama Zebur Tevrat'tan önce gelen bilgidir. Ama yazı olmadığı için yazılmamıştır. Evet. Dolayısıyla Tot geldi, yazıyı getirdi. Sonra bir başka konu oluştu. Yaratımda tek DNA söz konusu olacakken kilitlenmemiş olduğu için iki DNA'lı varlıklar türemeye başladı. Yaratımda hakiki kozmik yapıdan bahsediyoruz şu anda. Evet. Yaratımda bazı anomaliler gerçekleşti ve ağaçlar dev gibi büyümeye başladı. İnsanlar dev gibi büyümeye başladı. O devler hakikaten vardı. Bu Anunnakiler, Siriuslular, işte Aden laboratuvarlarına yaptığı insan modeli mi hocam? Anunnakiler yaptı ve Evet, işte Siriuslular Anunnakiler devraldı, yardım etti. Andromeda galaksisi varlığıdır. Evet, Samanyolu galaksisine getirdiler. Siriuslulara görev verdiler ve Siriuslular tamamladı. evet, erkek Adem'le kadının Havva. yaptılar. Sindirim sistemlerinde problem olduğu için dünyaya gönderdiler. Evet. Öyle miydi? Yani o formüldü. O Evet, formüldü. Dolayısıyla meraklı insan meraklıdır. Yasakları delmeye de meraklı. Ve ne olacak, nedir acaba diye merak ettiler. Ve elmayı yediler. Elmayı yiyince sindirim sistemleri ve boşaltım sistemleri çalıştı. Dolayısıyla yılan oğulları denen grup da, Siriuslu grup da onların arasına gelerek dedi işte sizi dünya diye bir gezegene götürüyoruz. Madem ki sözümüzü dinlemediniz, halbuki gerçekleşsin diye söylemişlerdi onlar. Sizi dünyaya götürüyoruz. Dünyada bizim gibi oluncaya kadar orada kalacaksınız. bu Yani üst tek boyut DNA'lılar varlığı. bunlar mı hocam? Benim Hani tek DNA'lı dediniz ya, ucu açık bırakılan tek DNA'lı canlılar. Bunlar onlar evet. mıydı? Tek DNA'lı, biz de tek DNA'lı değil miyiz şimdi? Ama benim konu ettiğim şudur. E, Ayıyla insan karıştı. Atla insan karıştı. Yılanla insan karıştı. Birçok varlıklar birbirleriyle karıştılar. Ve dolayısıyla yaşam zinciri darmadağın oldu. Anlatmaya başlamıştık yaşam zincirini zaten. Darmadağın oldu. Dolayısıyla Hermes mutlak boyut varlığı olduğu halde 12 tane de Atlantalı aldı yanına ve her bir toplumun ayrı ayrı isim verdiği tanrılar bunlar. Dünyaya geldiler. Bütün çift DNA'lıları topladılar, yok ettiler. Evet. Ve DNA'yı kilitlediler. Şimdi DNA kilitli olduğu için birçok hayvan birbirleriyle cinsel ilişki kurduğu halde farklı varlık çıkmaz.
ya birine ya o birine benzeyen veya ikisine benzeyen varlık çıkar. Mesela arslanla kaplan e, cinsel ilişkiye girdiği zaman onlara benzer farklı bir varlık çıkar ama cinsiyeti yoktur. Evet, Eşekle at cinsel ilişkiye girer, katır çıkar, cinsiyeti yoktur ve evet, tek bir ömürde biter. O çıkan varlık tek bir ömürde bitmiş olur. Şimdi 13 tane Tanrı dünyaya gelerek bütün çift DNA'lı varlıkları toparlayarak yok ettiler ve tek DNA'lı olan varlıkları seçerek e, Ergenekon denen havzaya kapattılar. evet, Dolayısıyla işte şeylerde edebiyatta demir dağların arasında uzun zamanlar geçirdi tek DNA'lılar ve çift DNA'lı olma durumunu kesinlikle unuttular. Yolu da bilmiyorlar çıksınlar dünyaya ve e, Asena diye bir kurt görev alarak onları bu havzadan çıkardı görev alarak. Şimdi e, Mısır tarihinde Mısır kabartmalarında kurt başlı varlıklar var. evet, Kurt başlı varlıklar var. Kuş başlı varlıklar var. Ve bu evet, varlıklar aslında şimdi Sirius 3 tane ana küreden oluşan bir yıldız sistemi. Ama bunların sayısız uyduları var. Ve bu uydularda parmak çocuktan deve kadar varlıklar var. Cüsse olarak, boyut olarak. Ve kuş başlı, kuşa benzeyen, kuş başlı demeyelim de, başı kuşa benzeyen varlıklar var. Başı kurta benzeyen varlıklar var. Başı arslana benzeyen varlıklar var. Daha sayabiliriz aslında. Bunlar Siriusludurlar ve Mısır'da 2. Ramses'in bulunduğu devirde Mısır'da idiler evet. ve uzay gemilerinde kullandılar. Kabartmalarda her zaman söylediğimiz gibi kablosuz ışık da kullandıkları görülüyor. Uzay gemisi de kullandıkları görülüyor. Evet. E, şeye Musa'yla 2. Ramses'e yardımcı oldular. Bu kurt nesli. Aslında Siriusluydular. İşte Hande de kurtum kurtum diyor. Ben onu Siriuslu olarak kabul ettim. Yansıma olarak kabul ettim. Ve bu konuyu kapattık. Yani hakiki yaşamdaki şimdi bizim üst yani bizim derken Avatar'ın üst boyut varlığı yansıması, üst boyut yansıması olan Sirius'tu değil. Çünkü demiştiniz ya Sirius'lular değişik boyutlarda da olabiliyor. Hani Evet, çok hakikideki boyutlu Sirius'lu. varlıklardırlar. Evet. 19. boyutta da Siriuslu vardır. 19 Ama boyutta da vardır. şimdi bizim Gürz'deki 19 boyut diye konu ettiğimiz onlar Atlantalı. Ama Evet. daha önce sizde konu ettim mi bilmiyorum. Şeyde galakside en dıştan en içe doğru Lütfen bandınızı sayısız çember alıyorum. var. Evet. Sayısız çember var. Ve bu çemberler ortaya doğru gidildikçe mekan bant hızları artmaktadır. Dolayısıyla gezegenlerde de küre olduğu halde gezegenlerde de bizim hakiki kozmik yapıdaki arz yani dünyamız 19 tane boyut sahibidir. Bütün gezegenlerde birçok boyuta sahiptir. Dolayısıyla Evet. e, şey üst boyut varlıkları
birçok gezegende birçok boyuta sahip varlıklardırlar. Bu Evet şekilde hocam. Peki, konu yani etmiştik. sorumuzun cevabına gelecek olursak hocam, yani Evet, bu kısmı biz son, geçen canlı yayında konuşmuştuk. Yani son cümleyi söyleyeyim. Son tamam. cümleyi söyleyeyim. Şimdi biz 13 bin yıl önce çift DNA'lıları yok ettik. Hı hı. Asena da daha sonra o bizim başlattığımız görevin son aşamasını yaparak Ergenekon'dan o tek DNA'lıları çıkaran varlıktır. İddia ediyorsa ben Asena'yım, ama aslında ben kurtum dedi. Ben kurtum dedi. Evet. Ergenekon'dan haberi yok. Ergenekon'u bilmiyordu. Asena kelimesini bilmiyordu. Ona ben söyledim. Ben bu konuyu biliyorum diye. Evet. Ben söyledim. Ve bizim başlattığımız konuyu çok sonra Asena sonlandırmış oldu. Okey. Ve bizim öğretimizle Hamde'nin durumu bu şekilde bağdaşmış oldu. Tamam. O zaman soruda Bu geçen şekilde. hani hocamızın bulunmuş olduğu boyut ya da misyon, yani görev açılımı, bizim yaratıcımız, hakiki yaşamdaki oluşmuş olan bu yansımayla, yansımanın bilgisi hocamızda yok muydu? Yani onun görev sınırı ya da bilgi sınırı bizim düşündüğümüz gibi değil. Başka türlü gelişiyorsa eğer bize bundan bahsedebilirler mi? Yani siz bunu bilebilir miydiniz? Daha açık, net konuşmak gerekirse anlaşılır mı sorun Konuyu bilmiyorum. E, biliyorum. Konuyu gerçekten Yani biliyorum. onun Çünkü bir 13 bin yansıdığını. yıl 13 bin yıl önce ben dünyaya indim ve bu çift DNA'lıları ben yok ettim. Ben Anladım. Tamam. kapattım. Ergenekon'a ben kapattım diyebiliriz. Yani ben değil de işte 13 tane görevli varlık geldik. Evet. Ve biz hallettik bu konuyu. Ondan sonra da konuyu biliyorum. Ergenekon masalını, Ergenekon destanını herkes biliyor zaten. Yok, onu biliyor Ama hocam. Onda evet bir sıkıntı yok. ama İnsanların ama çoğunlukla da. işte o kurt olduğunu iddia eden konu etmemiştik. Evet. Ben Anladım. şimdi Atatürk hangi şeyde avatardır bilir miyim? Bilmiyorum. Onu laboratuvarda biliniyor o veya yaratan boyutunda biliniyor. Ben şu anda Cebrail'i görevdeyim, yansıma olarak görevdeyim. Biraz farklılık var bu konuda. Ha, evet Yani işte bu merak edilen mevzular bunlar zaten. evet, Hani orası anlaşıldı. Sadece hocam ve onun öğretisi bu durumun neresinde? Yani bundan daha önceden haberdar ol. Çünkü biz şöyle öğrendik ki öğretide. Yani hakiki yaşamdan bize bir yansıma gelemiyor. Mutlak varlık değilse eğer. varlık Mutlak olarak varlıklardan da bir varlık ya da olarak demedik zaten. Varlık olarak demedik zaten. Yansımadır dedik. yansımadır dedik. Yansımadır. Evet, yansıma. Şeyde Cuma akşamki toplantıda olmaz dediler. İşte o yanımızda dediler. Bir Evet. arkadaşım biri itiraz etti. Hayır dedi. Yansıma dedin ama Hande yanımızda diye iddia etti. Ben de ona bir soru sordum. Eşin, annen, baban, çocukların yansıma değil mi? Evet dedi. Yanında değiller mi? Evet, yanında. Tamam hocam. Yani ben o zaman şöyle diyeyim. Hemen şuraya bakıyorum hocam. Birkaç tane daha bir şey yazmış arkadaşlar. Çok pardon. Ne demişler? Tanrı'nın elinde. Biz burada Tanrı. Anladım. Okey. Tamam, ben artık bu mevzuyu kapatalım istiyorum. Yani Yani ne anlamak evet, istiyorsa herkes bu şekilde algılasın olayı kendisi. E, okey. Biz geçen bir şey mi söylemek Haykatra istiyorsunuz? grubunda da kapattık. Haykatra grubumuzun
toplantısını Evet. yaptık Cuma akşamı ve bu konuyu bu şekilde konuşarak anlaştık ve kapattık. Hande de dinleyicilerden, katılımcılardan biriydi. O da anlattı. Biz de görüşümüzü anlattık ve bu Evet. konuyu orada kapattık. Tamam. Yani konuda netleşmeyen tek şey Hande'nin burada oluşuyla ilgili sizin daha önceden haberiniz yok muydu gibi Yok. ama Hayır. yoktu. Sonradan siz de Hande bu konuda ısrar edince Evet, bir baktınız. evet. Sonra o bilgi size geldi. Ve Böyle anlamak ve lazım. işte ne dedin? Hande neden bizimle birliktedir şu anda? Neden oluyor? Neden bizimle birliktedir? E, dedim ki İsmailcik bu kitabı yazdı ama açılamıyor, dağıtamıyor. E, bu bilgiyi dağıtamıyor. Hocam siz İsmail Dolayısıyla misiniz? git dediler Hande'ye dedim. Hande'ye söylüyorum yani. Evet. Git dediler Hande'ye, bu İsmailciyi konuştur. Sen de geldin, başladın konuşturmaya beni. Çünkü Tamam. ilk şeyi bendim. İlk konuğu bendim Hande'nin. Evet. Evet hocam. Şimdi hocam geçen canlı yayınlarda hakiki yaşamdaki mekanlardan konuştuk. Biraz yaşam zinciriyle ilgili Evet. anlattınız geçen canlı yayında. Oradan işte yavaş yavaş şeye doğru, varlığa doğru gidelim istiyorum. Mesela bugün Evet. de hani arzu ederseniz eğer ben şundan bahsetmek istiyorum demezseniz eğer işte varlığa girmeden önce oradaki kozmik bedenlerden konuşabiliriz. Cami sisteminden bahsedebilirsiniz. Olur. Olur. Sonra da işte Adlantalı kimdir vesaire derken oraya zaten girmiş oluruz. Evet. Kozmik bedenlerden konu edelim. Tamam. Şimdi varlığın kendi bulunduğu boyuta göre birçok kozmik bedene sahiptir her varlık. Evet. Şimdi şunu da söyleyebiliriz. Bedensiz varlık diye konu ederler bazı öğretilerde. Bedensiz varlık yoktur. Kesinlikle bedensiz varlık yoktur. Tüm varlıklar bedenlidir ve bu beden astronot elbisesidir. Her varlık için astronot elbisesidir. Bulunduğu boyutta tecrübe sahibi olabilmesi için, deneyim sahibi olabilmesi için bu Evet. astronot elbisesine sahip olur. Ama bu astronot elbisesi canlıdır. Birçok hücreden oluşmaktadır. Ben genel olarak şunu söylüyorum. Her bedende 40 çeşit hücre var. Ve bu her bir hücrenin e, evrim seviyesi, bilinç seviyesi farklıdır. Dolayısıyla Evet. bilinç bu hücrelerin öğretmenidir. Bu hücreleri yetiştirmekle e, Mükelleftir. sorumludur. Evet. Evet, görevi kendini bilinçlendirmek ve hücrelerini bilinçlendirmektir. Avatarın görevi sadece bu iki görevdir. Evet. Başka görevi yoktur aslında. Şimdi her bir avatar üst beniyle perispirisi bağlıdır diye Hocam söylemiştik. şeydeki, hakiki yaşamdaki varlıktan bahsedelim bugün istiyorum. Hani orayı varlık, o varlığın kozmik bedenleri. Hani Olur, Atlantalı'nın. olur. Aha. Şimdi gene hakiki kozmik yapıda varlık gürzün içindedir. Evet. Gene gürzün içindedir. Üçüncü boyut varlığı e, işte kuyruksuz primatın bir üstüdür. Kuyruksuz primatın yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşiminden oluşan varlık üçüncü boyut varlığıdır. Bu Evet. üçüncü boyut varlığı hayata ilk defa geldiği zaman tek bir kozmik bedene sahiptir. Şimdi tavuktaki yumurta sırası vardır. Çok zincir halinde, çeşitli kademelerde yumurtası vardır tavuğun ve
her gelişen yumurta dışarıya çıkar. Şimdi hakiki varlıklarda da aynen birçok kozmik beden var hazırda ama kullanımda değil. İlk ömründe tek bir kozmik bedene sahip olur varlık. Üçüncü boyut varlığı diyelim. Ve o kozmik bedenini dördüncü boyuta çıkarken kullanır. Dördüncü boyuta çıkarken kullanır sadece. Yani rüya görür. Uykuda rüya görmesi için dördüncü boyuta çıkar. Rüya olarak yaşamını sürdürebilmesi için. Rüya olarak. Yani rüya görür dedik daha önce. Bu eksiktir. Rüya olarak yaşamını sürdürebilmesi için o kozmik bedenini dördüncü boyutta kullanır. Bir de çözülüme uğrayabilmesi için o kozmik bedenini dördüncü boyuta çıkararak kullanır. Bir sonraki ömürde çözülüme uğradı. O sahip olduğu kozmik beden dördüncü boyuta çıkar. Evet. Bilinç bir daha doğar. Dolayısıyla bir kozmik beden daha hareketlendirmiş olur bedeninde. Dolayısıyla o kozmik bedenini hem üçüncü boyutta hem dördüncü boyutta kullanır. Çünkü dördüncü boyutta hakikatten üçüncü boyutun mekan bant hızından daha hızlı bir mekan bant hızıdır ve üçüncü boyutun gücünden daha güçlü bir mekandır dördüncü boyut. Dolayısıyla dördüncü boyuta çıkarken üçüncü boyuttaki kozmik bedenini de kullanır. Evet. Önceden enerji takviyesiyle, onu söylemedik, enerji takviyesiyle dördüncü boyuta çıkardı. İlk ömrünün sonunda, ilk ömründe, Evet. ikinci ömründe de iki kozmik bedenini birleştirerek dördüncü boyuta çıkar. Ve o şekilde dördüncü boyutun gücünü ve mekan bant hızını elde etmiş olur. Ve o şekilde tecrübe sahibi olur. Bir sonraki ömründe yeniden doğduğu zaman en son ilk çıkardığı kozmik beden bir yukarıya çıkar. Ondan sonra ikinci kozmik beden gene yukarıya çıkar. Yani dördüncü boyuta çıkar. Birincisi beşe çıkar. İkincisi dörde çıkar. Ve üçüncü defa oluşan kozmik beden kendi bedenindedir üçüncü boyutta. Bu şekilde tecrübe sahibi olmaya başlar. Gene beşinci boyuta kadar çıkabilir. Çok çok ihtiyacı olduğu zaman enerji takviyesiyle altıya da çıkılabilir ama o pek fazla olası değildir. Evet. Çünkü mekan bant hızına ayak uyduramaz çoğu zaman. Evet. Dolayısıyla bir kozmik bedeninin bulunmadığı boyutlara çıkamaz insan varlık. Bu şekilde ömürler ilerledikçe ilk kozmik beden bir yukarıya çıkar, öbürleri de onu takip eder ve doğduğu zaman varlık bir kozmik bedeni daha hareketlendirmiş olur ve bedeninde tutar. Bu şekilde hareket edilir. Mesela 19. boyuta kadar sıraladı kozmik bedenlerini 19. boyuta kadar sıraladı ki 78 bin yıl boyunca kişi bu 19 boyutun içinde yaşam sürmektedir. Dolayısıyla tüm bu avatarların, tüm hakiki kozmik yapıdaki varlıkların kozmik bedenleri 19. boyuta kadar çıkmıştır. Dolayısıyla kişi 19. boyuta çıkacaksa 3. boyuttaki kendi
Bedeni. Şeyini, Bedeni. kozmik bedenini alır, dörde çıkarır. Dörttekini de alır, beşe çıkarır. Beştekini de alır, altıya çıkarır. Ve bu şekilde toplaya toplaya 19. boyuta çıktığı zaman üçüncü ve öbür boyutlardaki tüm kozmik bedenlerini 19. boyutta toplamış olur. Ve dolayısıyla 19. boyutun mekan bant hızına erişmiş olur. 19. boyutun gücüne ulaşmış olur ve orada tecrübe sahibi olur. Peki hocam Atlantalıların yani 3'ten 19'a kadar 3'ten öncesi zaten hayvan bitki bedenleri değişiyor mu bu anlamda? Yani bu Değişiyor. değişik Evet, bedenleri değişiyor. kullanıyor mu? Normal hayatlarını sürerken kullandıkları bedenleri değişiyor mu? Değişir, evet. Hı Değişir. hı. Çünkü dedik ya, kişi bilinçlendikçe bir üst boyuta çıkar ve tabii hem kendi bilinçlenir hem bedenindeki hücreleri yetiştirir ve onlarda şunu şöyle söyleyebiliriz. E, Bedenindeki hücrelerin bilinçlerinin toplamı kişinin bilinciyle denktir. Değildir. Evet. O şekilde söyleyelim. Evet. Dolayısıyla o bilinç bedenini daha üst boyuta çıkarmış olur. Kendi bilincini yükselterek, hücrelerini de yetiştirerek Evet. daha üst boyuta bedeniyle birlikte çıkmış olur. Peki bize Ve benzedikleri bir boyut var mı hocam? Ya da nasıl? bize benzedikleri bir boyut var mı? Hakiki İşte, yaşamdaki işte Atlantalı'nın. şunu söylemiştik ve söyleyeyim. Cin konusu vardır. Cin Hı, evet. denen varlıklar var. Hı hı. Aslında cin e, 19. boyutun sonuna kadar olan tüm varlıklar cindir. Hı, hı. Bu da Aslında cin, enteresan bir bilgi oldu şu an. Evet. evet, tümü cindir. Ama neden cindir? C-in, C-i-ne diye edebiliriz, Evet. heceleyebiliriz. Cemal'dır, Cemal. Cemal. E, Evet. in de insan, insan. Cemal sahibi insan anlamındadır. Cemal Hı, sahibi insan. Şimdi daha önce söyledik, her 20 boyutta bir e, varlık hücreye dönüşür ve başka varlık olur. evet. Ama 19. boyuta kadar olan tüm varlıklar bir alttakinin yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek e, yukarıya çıktığı için e, bir de birbirlerine benziyorlar. Yani 19. boyut varlığı 3. boyut varlığına benzerdir. Yalnız işte çok yüksek mekan bantı olduğu için onların madde yoğunluğu daha az. Çünkü mekan bantı hızlandıkça madde yoğunluğu azalır. Dolayısıyla 19, 11. 19. boyuttaki varlıkların tümü e, üçüncü boyut insanına benzedikleri halde bedenleri sabit değildir. Hareketlidir, değişkendir. Hı, Değişkendir. Dolayısıyla biz ona beden değil, form diyoruz. anladım hocam. Hücreler var ama e, çok katı Değişebiliyor. madde olmadığı için çok katı madde olmadığı için şeffaf madde olduğu için yani mekan bant hızı yükseldikçe madde yoğunluğu azaldığı için onlar e, bedenleri sabit bir şekle sahip değil. Evet hocam. Peki Onun için onların onlara form diyoruz. onlara form diyoruz. Evet. Üçüncü boyuttan 19. boyutun sonuna kadar tüm varlıklar birbirlerine benzemektedirler.
iki ayakları var, iki elleri var, parmakları var. E, e, Gözleri var. Yüzlerinde iki gözü, iki kaşı, iki burun deliği, ağzı var, kulakları var. Evet. Ama şöyle bir şey. Mesela Siriuslu'yu ele alırsak, Siriuslular en yüksek boyutta olan dahi gene insana benzerler. Dedik ya işte arslan şu bu ama gene benziyor. Çünkü iki eli var, iki ayağı var, gözü şu bu. Hepsi üçüncü boyut insanına benzer. Yalnız e, Siriusluların bedenlerinde ciğere benzer bir alet var. Var. Evet. Organ var. Ve bu organ katı atıkları sıvıya çevirip atıyor bedenden. Evet. Bir de Siriusluların e, alttan üste doğru kapanabilen iç kapakları vardır. Şeffaf göz kapakları vardır içte. Evet. Onu kapattıkları zaman düşündüklerinin anında gerçekleşmesini sağlıyorlar. Tamamlar. Evet hocam. Evet. Şimdi filmlerde izlersiniz işte sihirbazlar var, ne bileyim ben çok kabiliyetli insanlar var, uzaylılar var. Böyle pıcınk diye bir şey çıkar. Işık çıkar gözlerinden Evet. bazen. Ve bir şeyler değişir. İşte Siriusluların da o göz kapağını değiştirdikleri zaman, kapattıkları zaman o pıcınk olur. Peki o yaşam boyutunda hocam mesela böyle şey var mı işte gerçi söylemiştik herhalde onu da işte reptilyanlar, dragonlar Evet. diye. Hakiki yaşamda Sirius'ların boyutu var mı? Yani hakiki yaşamda yaşayan Sirius'lular var mı yoksa 19. boyuttan sonra mı Sirius'lular var? Yok, bütün boyutlarda var. Üçüncü boyutta da var. 19. boyutta da var. Hı. Siriuslular. Çünkü işte dedik ya, üç ana küre vardır. Evet. Siriuslular orada. Siriuslular oradadır. Ve hem kürede dıştan merkeze doğru birçok boyut var. Hem uydularında birçok boyut var. Ve birbirlerinden farklıdırlar. Farklıdırlar. Anladım hocam. Şeyde demiştik ki hocam 11 ile 19. boyutta yaşayanlar Atlantalıdır demiştik, Evet. değil mi? Onların frekansları aynıdır. Bilinç seviyeleri aynıdır. Sadece Evet. görevleri farklıdır Evet. demiştik. Evet. Burada şöyle bir soruyu not etmişim. Mesela 19. boyutta görev almış olan bir Atlantalı sonrasında 11. boyutta görev alabilir mi? Ya da 11. boyuttaki 13'te görev alıp tekrar 11. boyutta görev alır mı? Yani bu 11 ya da 19'un anlamı nedir? Ayrışkaç olarak. Yani neye göre hani 11 ile 19? Görev Şimdi büyüklüklerine göre mi? beyin görevidir yaptıkları, beyin görevidir. Evet. Bunların yalnız şunu söyleyelim. Atlantalılar da cinsellik yoktur, çoğalma yoktur, sabit Evet. sayıdadırlar. Beyin oldukları için bizim beynimiz de sabit sayıdadır. Ne hücre eksilir ne hücre çoğalır. Sabit Evet. sayıda olduğu için cinsellik yok onlarda. Şimdi e, şöyle bir şey diyebiliriz. E, En altta birleşik insanlık realitesini gerçekleştiren gruplar var. Yani insanlığı birleştirmeye çalışan gruplar. O insanlar hakikidekiler mi? Hakikidekiler. Hakikiyi anlatıyoruz. Ha, Hakiki okey, tamam. anlatıyoruz. Tamam. E, da işte Allah sistemi var. Allah sistemi var. Yani daha üstte Birleşik İnsanlık seviyesinin Üstünde. görevinin üstünde Hı hı. sistem var. Yani Allah sistemini onlar idare ediyor. Çünkü Allah sistemi ne dedik? Varlıkları yetiştirir, üst boyutlara ulaştırır ve bir de dengeyi sağlar.
Kozmik Evet. yapılarda bütün dengeyi sağlar. Ondan sonra nizam var, düzen var. İşte bunlar nizam ve düzen kendini göstermek anlamındadır. Değişik anlamda. E, Yetiştirir, kendi kendini de yetiştirir ve öbür insanları da yetiştirir ve sınav yapar. Sınav devamlı, her an sınavdadır kişiler zaten. Öyle mahşerde canlanacak da tek bir defa sınav olacak da öyle bir şey yok. Her an sınavdadır. Sistemde Allah sistemidir, anlattık. Gene de teferruatını e, anlatabiliriz. Anlatmadık çünkü onu. Sistem kendini göster anlamındadır. Nizamda bir bakıma gene aynı şekildedir. Ve daha üstte de konseyler var. Daha da gelişmiş konseyler vardır. Bütün gürzü idare eden bu gruplardır. Evet. Atlantalıların görevleri bu özet olarak. Şimdi e, kendini göster. Ne dedik? Kendini göster. Deprem oldu. Herkes kendini göstermeye başladı. Kimisi e, girip de deprem o şeylerden, yıkıntıların içinden insan kurtarmaya çalışırken kimisi de onların o canı kurtarmak için kullandıkları aletleri çalmaya başladılar. E, Evet. Önemli Avrupa'dan gelen gruplar işte ısıya dayalı bir şeyler algılamaya çalışırlar yıkıntıların arasından. Onları çaldılar. Ne bileyim ben, yıkıntı evlere girdiler. Evdeki eşyaları çalmaya başladılar. Kimi bank kartları buldu. Kartları aldı ve o insanlarmış gibi kullanmaya başladılar. İşte kendini gösterme bu. Kendini gösterme. Hepsi sınav aslında. Evet. Ve vizyon manyetik alan zaten bir vizyon manyetik alandır. Yani kişi dünyada olduğunu zanneder ama dünyada değil. Deprem olduğunu zanneder ama deprem değil. Ama sadece yansımadır ve kişi de bu şekilde hem yetişir hem sınav olur. Evet. Peki bu burada yaşadığımız bu çalma, çırpma, yardım vesaire hepsi hakiki yaşamdaki olayların bir nevi yansıması gibi. Tabii ki evet. Tüm olaylar yansımadır. Tüm o yansımadaki varlıklar yansımadır. Şimdi ne diyoruz? E, Avatar'ın algıladığı tüm ortam ve varlıklar hücrelerinin yansımasıdır diyoruz. Ama Evet. hücreler ortam, hayvan ve bitki ve insan olarak algılanır. Evet Halbuki hocam. hücreler hayvan mı? Değil. İnsan mı? Hayır. Veya bitki mi? Hayır. Değildir. Ama o şekilde algılanır. Vizyon manyetik alanda vizyon manyetik alana hem bitkiler yansıtılmıştır hem hayvanlar yansıtılmıştır. Ama hakiki kozmik yapıdaki hiçbir boyutta e, iki varlık yoktur. Tek varlık var. Bu enteresan gerçekten. Evet Burada peki ve ne dedik bu biraz konuya önce? ilişkin bir şey soracağım size. Sirius, Mesela Siriusluların kurt başlıları bir uydudadır. Aslan başlıları başka uydudadır. İkisi öyle yan mi? yana değil. Evet, Bu da enteresan bir bilgi. evet. Evet. Şeyde mesela Bonobo şempanzesi evrimini, doyumunu sağlayıp da insan olmak için çözülüme uğradığında hani bu her çözülümde bir hayat planıyla yapılıp geliniyor ya.
yaşam Evet. sahasına. O herhalde Atlantalılar için ya da hakiki yaşam için de geçerli. Atlantalı demeyeyim. Hakiki yaşam Tabii için ki. de Evet. geçerli. Bu bonobo şempanzesini çok merak ediyoruz. Şu ilk insan olurken hani neye göre hayat planını yapıyor? Yani Şimdi o yaşamdaki. şimdi Evet. şöyle bir şey. Aslında çakra Evet. değişim dönüşüm merkezi anlamındadır. Hı hı. Değişim dönüşüm merkezi. Her bir varlık e, önceki yaşamının yani önceki çakrasının gereklerini yerine getirirken bilinçlendikçe Avatar'ı anlatırken dedik bilinçlendikçe üst beninin DNA'sından bir kısmını elde eder dedik ya. Evet. E, Hakiki kozmik yapıdaki varlıklarda kendinden sonraki zincir halkasının DNA'sını o yaşamda yaşarken bilinçlendikçe çakrayı oluşturur. Evet. Şimdi kök çakra bitkilerin çakrası. Hı. Bitki e, evrimini alırken, bilinçlenirken göbek çakrasını oluşturur. Hı. Yavaş Bu kök yavaş. çakranın topraklanması demesi herhalde oradan geliyor gibi. Kök Nasıl? çakra için hani kök çakra için genelde hani topraklanma, işte bu şeye bağlılık, bulunduğun evrene ya da yaşadığın ortama diye de böyle bir Evet. tanımı var da herhalde bitkiden dolayı öyle bir Evet. çağrıştırdı bende. Çünkü Çünkü bitkiler sadece içgüdüleriyle yaşam süren varlıklardırlar. Evet, İçgüdülerinin gerektiğini yaparlar evet, ve evrim alırlar, bilinçlenirler. İçgüdülerinin dışına çıkamazlar onlar. evet. Sonra hayvanlarda da içgüdü var ve içgüdülerinin gerektirdiğini yapabilme iradesi var hayvanlarda. İnsanlarda da hem içgüdüler var hem e, da e, Özgür irade. içgüdülerini gerektirdiğini yapabilme ve yapmama iradesi var Evet onlarda. hocam. Farklı olarak bir de hayvanlardan ayrı olarak e, imagine, imajinasyon var. Imagination. Gözde canlandırma diye Evet, ben Türkçe'ye tercüme ettim onu. evet. Gözde canlandırma yeteneği vardır insanda. Hı Bunun hı, şempanzede yok. evet. Ve Bizim hayal kurma yeteneğimiz de var. gözde canlandırma başkadır, hayal başkadır. Doğru, orada bir çizgi var. Haklısınız. Evet, ikisi farklı şeyler. Evet. Hayvanlarda bu imajinasyon yok. Hayvanlarda imajinasyon yoktur. Dolayısıyla telepati de yok. Telepati de yok. Yani Evet. beyinden beyine düşünce aktarımı onlarda yok. Kesinlikle yok. Şimdi çakrayı anlatıyorduk. Hı hı. Kök çakra bitkilerin çakrasıdır ve bitkilik evrimini, bilincini tamamlarken e, göbek çakrasını da yavaş yavaş oluşturur ve Evet. göbek çakrasını oluşturduğu zaman yedili birleşim sistemine uygun olarak aman yedili birleşim diyorum. E, Bir başka piramite geçme hakkını sağlar. Şimdi bitkilik piramidinde en üst seviyede hurma vardı. Evet. Milyarlarca hücreye sahip hurma vardı. Hurma kök çakrada bilinçlenirken Göbek göbek çakrası. çakrasını da oluşturur ve göbek çakrasını oluşturduğu anda tamamen oluşturduğu anda dürülerek tek hücreli hayvan olarak hayvan piramidine geçer. En altındaki bir taş olmuş olur. Hayvan piramidinin en altında bir taş Evet. olmuş olur. İşte e, bunu insana
uyumlarsak geçti. Hurma hayvan piramidine geçti. Hayvan piramidinde gene birçok çakra vardır ama özet olarak veriliyor. Göbek çakrasından kalp çakrasını tamamlayan hayvan, Evet. kalp çakrasını tamamlayan hayvan yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek üçüncü boyut insanı olur. Ama nasıl Evet. olur? Bonobo şempanzesi bunu sormuştun. Biraz da Evet. farklı olarak anlatıyorum. Bonobo şempanzesi kendi açısından tek başına e, göbek göbek çakrasını tamamlamış vaziyettedir ve evrimini yaparak, bilinçlenerek kalp çakrasını çalıştırdı. Evet. Dolayısıyla çözülüme uğradı ve yaratan boyutuna çıktı. Yaratan boyutu 8, 9 ve 10. boyutlardır. Oraya çıktı. Yedili birleşim sistemi neyle olurdu? Güzel. Foton kuşağıyla gerçekleşirdi. Yaratan boyutundaki foton kuşağı öyle bir değişim dönüşüme uğratır varlıkları, çözer, tamamen hücrelerine çözer, hücrelerini de bozar. Çünkü DNA'ları farklılaşmıştır. Tekrar birleştirir. Yedili birleşim sistemi 7, 14, 49 şu bu olabilir. Her varlığın farklıdır sayısı. Her varlığın sayısı farklıdır. Dolayısıyla birleştirir ve ondan sonra ana rahmine başlar, göndersin. Evet. Ana rahmine göndermeye başlar. Tabii ki kendi seviyesinde bilinçlenmiştir ve boyutu da değişiyor. Üçüncü Evet. boyuta geçecek. Üçüncü boyuta geçecek. Bunu Azrail sistemi devrededir ve Azrail sistemi 7. boyutun ortalarına kadar bütün varlıkların hem yaratan boyutuna çıkmasını ve hem de Anne ana karnına mı? rahmine ana rahmine düşmesini, ana rahmide olmayabilir tabii. Başka bir şeyler de olabilir. Alternatif boldur. Evet. Düşmesini sağlayan sistemdir. Evet. Azrail sistemi. Bu Azrail sistemidir. E, Mikail ve İsrafil sistemleri de vardır. Ama Mikail sistemi e, rahim boyutundan yaratan boyutuna çıkarır. Yaratan boyutuna çıkarır. Yaratan boyutundan Rahman boyutuna çıkarır. Ve İsrafil sistemi de Rahman boyutundan mutlak boyuta geçirir. Ama mutlak boyuta geçirirken 1800 gürzün birleşiminden oluşan kürze geçirmek mecburiyetindedir. Dolayısıyla o 1800 gürzün Rahman boyutundan geçirilir mutlak boyuta. Yani bunun daha açık ifadesini hocam 1800 gürzün Rahman boyutundan Mikail geçirirse varlığı mutlak boyut varlığı oluyor. Yani 1800 gürzün Şey, Rahman boyutunun İsrafil, tekamülünü mü İsrafil sağlayacak? geçirir. Pardon, İsrafil geçirir. İsrafil geçilirse yani bunun anlamı ne? Yani her 1800 gürzün Rahman boyutunun doyumunu mu sağlayacak o varlık ki mutlak varlık olsun? Yoksa Tabii. Hayır. 1800 tane gürz vardır bir kürzde. kürde. Evet. Dolayısıyla o 1800 kürzdeki Atlantalı kendi bulunduğu boyutun doyumunu sağladığı zaman İsrafil sistemi onu alır, mutlak boyuta koyar. Cebrail sistemi Ama de o zaman ama tabii anladığımda ama tabii ki sadece bir tane kürz yok. Sayısız kürz var. sonsuz Dedik küs ya, var. kürzlerin Evet. birleşiminden de
atom oluşur. Atomların birleşiminden keton oluşur. Onların sistemleri de çok çok farklıdır. Bizi ilgilendiren bu cami sistemi olduğu için bu şekilde anlatıyoruz. Cebrail, e, Cebrail, caminin C'si Cebrail'dir. Cebrail alt sonsuzdan üst sonsuza ve üst sonsuzdan da alt sonsuza bilgi taşıyan meleksi sistemdir. Sistemdir, varlık değil. Biz ne dedik? Biz mutlak boyut varlığıyız. Betanova'dayız. Betanova laboratuvarına kendimizi yansıttık. İçine yansıttık. Dolayısıyla orası 20. boyut frekansı laboratuvar. 19. boyuttan 20. boyuta geçerken teknolojik olarak vizyon manyetik alandan da geçer. Ve vizyon manyetik alandaki 19 boyutta alttan üste, üstten alta bilgiyi o mutlak boyut varlığı veriyor. Onun için diyoruz ki biz Cebrail'i görev yapıyoruz. Cebrail'iz demedik. Cebrail görev. Tabii Cebrail değil. Görev olarak. Bilgi görevi. Bilgi aktarımı. Evet. Şimdi hakikide nasıl hocam bu? Hakikide de bir sistem mi işliyor Cebrail'i görevi yerine getiren? Bilgi Cebrail görev yapar. Cebrail görev yapar orada. Orada bir Cebrail var yani. Evet, var tabii ki. Vizyon manyetik alanda teknolojik olarak gerçekleştirilir her şey. Hakikinin teknolojik bir benzeri. Anladım hocam. Tamam. Peki burada ben tekrar sorumu yenileyeceğim. Orayı çok güzel açtınız. Ama sizden duymak istiyorum. Bu bonobo şempanzesi ilk insan olduğunda, yani varlık alemine insan olarak gelmeden önceki yaşam planını neye göre yapar? Ormanlara göre. Şimdi yani neye göre hem hakiki kozmik yapıda hem vizyon manyetik alanda ne dedik? Kişi çözülürken, çözülüme uğrarken aurası 3x24 saat bulunduğu, yaşam sürdüğü ortamda gezer. Ama bilinç derhal 4. boyuta çıkar. Ondan sonra 3 gün sonra aurada bilincin yanına çıkar. Bilinçle birleşir. Çünkü aura olması lazım. Atmosfer beden olduğu için orada bir adaptasyon devresi geçirir bilinç ve 3x24 saat sonra da aura bilinçle birleşir. Sonra 1 yıl boyunca hücreler 4. boyuta çıkar. 1 yıl boyunca. Ondan sonra yaratan boyutuna çıkılır. Yaratan boyutunda hem bilincin bilinç seviyesi hem hücrelerin bilinç seviyesi kontrol edilir bir daha. Her an kontroldadır ve değişimdedir ama çözülümden sonra da bir genel kontrol var ve bir değişim var DNA olarak. Anomaliler düzeltilir orada ve ondan sonra bütün işlemler tamamlandıktan sonra yaratan boyutunda tekrar 4. boyuta inilir. 4. boyutta da yaşam programı yapılır. Her bir boyut değişimi bir uyum devresidir. Dolayısıyla yaşam programı yapıldıktan sonra da ana rahmine zaten hücreler başlar. Ana rahmine önce ışınlansın. 64 milyar hücre ışınlandığı zaman bir küre haline gelir ve şimdi konuyu biraz genişleteyim. 2 hücrede bir varlığın DNA şifre kodu açılır. 4 hücrede bir başka varlığın DNA şifre kodu açılır. 8
hücrede bir başka varlığın DNA şifre kodu açılır. 64 milyarda da üçüncü boyut insanının DNA şifre kodu açılır ve Evet. hücreler bir küre halindeyken insan şeklini almaya başlar. Evet. İşte bilinçte dördüncü ayın sonunda, hamileliğin dördüncü ayının sonunda o bedene bağlanmış olur. Şimdi Aslında bonoboya geldik. Bonoboya geldik tekrardan. ben çok özür dilerim hocam. Ben soruyu yanlış sorduğumu fark ettim. Aslında şöyle sormalıydım size soruyu. Şimdi hepimiz böyle defalarca kere enkarne olup tekrar geliyoruz ya, o amaç ne? İşte 19. boyut varlığı olabilmek. Hakiki yaşamda Evet, da benzer bir şey var ya. Her yaşam öncesi bir yaşam planı yapıp geliyoruz o yaşam alanına. O evet, yaşam süresine. İşte bonobo şempanze insan ilk insan olduğunda, ilk insan olarak varlık alemine geldiğindeki yaşam planını neye göre yapar demek istedim aslında. evet, anladım zaten, Doğru onu mu? Doğru mu anlatıyorum. anlat? Çok Evet, yazıyorum. Tamam, bir an anlamıştım, tereddüt ettim. Tamam, anlamıştım zaten. Onu tamam, anlatıyorum. tamam, Ama önce insanı anlattık. İnsanı, üçüncü boyut insanının tamam. çözülümü ve yeniden doğuşunu anlattık. Şimdi Evet, de hiç farkı yoktur. Hiç farkı yok. Bonobo şempanzeleri çözülüme uğrar ve dördüncü boyuta geçer. Dördüncü boyuttan da yaratan boyutuna geçer. evet, Yaratan boyutunda e, foton kuşağı var. Foton kuşağı var evet, ve işte hangi meleksi sisteme bağlıysa o işlem o devralır onu. Ama evet, Azrail sistemidir gene bu. Azrail sistemidir. Yedinci boyutun sonuna, ortasına kadar Azrail sistemidir. Alır Azrail sistemi bütün bonobo şempanzelerini, çözülüme uğrayanların tümünü, hücrelerini alır, e, yaratan dördüncü boyuta çıkarır. Bilinçlerini alır, dördüncü boyuta çıkarır. Orada bir uyum devresi geçirilir. evet, Sonra işte auraları da birleşir. Sonra tümü birden yaratan boyutuna çıkar. Yaratan boyutundadır foton kuşağı ve orada işleme girilir. evet, Bütün hücreler, bütün bonobolar çözülür. Bütün hücreler çözülür. evet, DNA'ları değişir orada. evet, DNA'ları değişir. Bilinç seviyesi çünkü değişecek ve piramidi de değişecek. evet. Piramidi de değişecek. E, Tümünü tekrar birleştirir teknolojik olarak. Yedili birleşim sistemine uygun olarak birleştirir, tek bir varlık yapar. Evet. Hocam, Dolayısıyla o tek bir varlık varlık olarak dördüncü boyuta geçer. Yaşam evet. programını yapar. Üçüncü boyut ana rahmine düşer, doğar. Okey. O yaşam programını o zaman ilk etapta sistem mi yapıyor? Hayır, kendi yapar. Otomatik kendi Kendi yapar. İnsanlar yani otomatik hayvani durumundaki enkarnasyonuna göre mi yapar ilk insan yaşam programını? e, ilk frekanslara göre, İlk üçüncü frekans. boyutun ilk frekanslarına göre yapmış olması gerekmez mi? Piramit olarak birinci sıraya geçecek. Evet. Yani şey aslında tek bir piramittir de biz kafaları bulandırmamak için hayvandan insana geçiyor gibi düşünürsek e, Evet. şempanze insana dönüşecek gibi düşünürsek piramidi de değişir, sırası da değişir. Sırası O da. şekilde yaşam programını yapar. Bu Evet. ilk okul gibidir. Okul gibi. Şimdi esasında herhangi bir öğrenci bir sınıfa girdiği zaman ders programını öğretmen verir kendine. Evet. Ama onu düşünmeyelim. Ders programını kendi alır.
Anladım. Okey. Tamam hocam. Siz beni görüyor musunuz hocam? Şu an Evet, görüyorum. sürekli bir dönüyor o şeyiniz, görüntünüz. İnternetle ilgili bir şey var herhalde. Biz sizi Olabilir. görmüyoruz şu an. Birkaç defadır aynı şey oluyor. Ama sesinizi Görünüyor muyum? duyuyoruz. Sesinizde problem yok. Tamam, o zaman. Tamam. O zaman bir soru daha yöneltmek istiyorum hocam. Sonra Görüntü yoksa bir deneyelim tekrar gelir mi diye. Yoksa görüntü. görüntü yok ama ses var. Hani şöyle donmuş bir görüntü var. Öyle bir görüntü var şu an. Ama belki birazdan normalleşirse internet açılır tekrar. Hareketli hale Geldi mi gelir. acaba? Yok şu an gelmedi. İstiyorsanız bir çıkın tekrar girin diyeceğim ama Nasıl çıkarım bilmem. bence internet düzelince o düzelecek herhalde hocam. Herhalde düzelecek. Evet, Evet. düzelebilir, evet. Bir de bu şeyde hocam hakiki yaşamdaki bu hani Allah sistemi bir anlamda denge sistemi ya. Yani Evet, düşüncelerden etkileniyor. Hatta düşüncelerden oluşuyor da diyebiliriz değil mi? Yani düşünce Allah sistemi, varsa Allah sistemi sistemdir ve Atlantalıların görevidir o. Atlantalıların görevidir. İlk bu şeyde yani Atlantalıların görevidir. Mesela hazır mıdır bu sistem? Mesela ilk bonobo şempanzesi insana döndü. İlk yaratılışı kastediyorum. Hani o Evet, düşüncelerle büyüyen bir sistem gibi algılıyoruz biz Allah sistemini. İlk oluştuğunda hani o bütün olasılıklar, her türlü her şey o sistem öyle o haliyle hazır mıdır yoksa zaman hazır, içerisinde varlıkların düşünceleriyle mi hazır. gelişleyip büyüyor? Şimdi şöyle bir şey. Kozmik yapının her noktasında Allah sistemi geçerlidir diyoruz. Her Evet, noktasında Allah sistemi geçerlidir. Ama vizyon manyetik alanı anlatırken veya hakiki kozmik yapıyı anlatırken insan için biz e, 19. boyutun son frekansının doyumunu e, final olarak düşünüyoruz ve onun evet. için Allah sistemini gürz olarak anlatıyoruz. İslam'da da aynı şekilde oldu. Allah Rahim'dir, Rahman'dır, Rab'dır diye İslam'da söz edilir. Şimdi bu bir Allah sistemi. Bir ters üçgen, bir de düz üçgen var. Bir ters üçgen var, bir de düz üçgen var. Şimdi böyle de yapabiliriz, böyle de yapabiliriz. Hocam, biz Uzayda sizi göremiyoruz ya şu an. alt, Siz alt, bir şeyler alt üst sağ gösteriyorsunuz sol bize belli. yoktur uzayda. Uzayda alt üst sol sağ yok. Evet, Dolayısıyla şimdi e, e, birinci üçgeni ters üçgen olarak adlandırırım ben. İkinci üçgeni de düz üçgen olarak adlandırırım. Allah kelimesi de bir ters bir düz la'dır. Şimdi hakiki kozmik yapıda dünya la frekansındadır. Öyle gezegenleri veya kozmik yapıları alttan üste doğru sıralarsak do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do diye uzar gider. Renkleri de sıralayabilirsek kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor, altın ve tekrar tersi de devam eder. Bu durumda dünya kozmik yapının la frekansındadır. evet. Onun için İslam'da la çok geçer. La da hayır, olumsuz anlamındadır zaten Arapçada. Ee, şimdi bir bir ters üçgen al diye konu edelim. Al, ters üçgen. Düz üçgen de la'dır. Düz üçgen de la'dır. Allah'ın Allah
bu şekilde izah edilir. Bir ters üçgen, bir düz üçgen Allah sistemidir. Ve bu ters üçgende üçüncü boyut insanları Allah'ına yalvarır. Allah'ım şunu ver, Allah'ım bunu ver. Evet. Halbuki o vermezsen, layık olursan alırsın. O sadece seyreder. Ee, ikinci üçgene geçildiği zaman görev almış olur. Kişi görev almış olur. Artık istemekten vazgeçer. Pek fazla ihtiyacı yoktur. Arzusu, beklentisi yoktur. İşte bunları yavaş yavaş anlatabiliriz. Evet. Rahman boyutuna geçtiği zaman görev almış olur. Rahman boyutu görev boyutudur. Dolayısıyla al ve la bu şekilde izah edilebilir. Bir de Allah'ın H'si var. Evet. H harfi vardır. Şimdi rahim boyutu heplik boyutudur. Heplik boyutudur. Kişi vizyon manyetik alanda yansımalarıyla birlikte olduğunu bilmemektedir. Kendine benzer varlıklarla birlikte yaşadığını zanneder. Dolayısıyla heplik boyutudur rahim boyutu. Onun için, o varlık için heplik boyutudur. Evet. Şimdi ortadaki boyut Rab boyutu, yaratan boyutudur. Ama hayat boyutu diyoruz biz ona. Çünkü Evet. hayatları devamlı hayat verir ve değişikliğe uğratır. Hayat boyutu diyoruz ona. İkinci H de budur. Burası Rahman boyutudur ama hiçlik boyutudur. Vizyon manyetik alandaki kişi bu 11. boyutun yukarısına çıktığı anda bulunduğu vizyon manyetik alanın içinde hiçbir şey olmadığını fark eder ve aslında hiçbir şey yoktur ama doludur da. Evet. Niçin doludur? Kendi düşünceleriyle, yarattıklarıyla doldurmuştur orayı. Onun için diyoruz 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlayan kişi düşünmeme antrenmanı yaptım. Düşünmediği zaman yaratmaz ve o vizyon manyetik alan boşalmış olur ve hakiki şahsiyetini bulmuş olur aslında kişi hiçlik boyutunda. Yani 3 tane H anlattık. Bir de 1800 gürzün birleşiminden kürz oluşur. Evet. Kürzün dış sınırı haklık boyutudur dedik. Hak boyutudur, haklık boyutudur dedik. 4. H de budur. Hak boyutu, haklık boyutu narda çok güzel açıklayabiliriz bunu. Evet. Şimdi nar tanesi alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapının birleşiminden oluşur. Dolayısıyla nar tanesinin zarı kendi hak boyutudur. Aurasıdır. Helezonik vibrasyondur. Yani işte bu da helezonik vibrasyondur. Evet. Vibrasyon titreşim. Fransızcadır vibrasyon. Türkçesi titreşim. Bütün nar taneleri birleşir, narı oluşturur. Narın kabuğu, narın hak boyutudur, aurasıdır ve helezonik vibrasyonudur. Nar ağacının da gene aynı şekilde nar ağacının sınırı kendi hak boyutudur. Nar bahçesinin sınırı da kendi hak boyutudur. Dolayısıyla 4. H de budur. Allah sistemi bu şekilde izah edilebilir. Tabii çok özet söyledik. Bir bunları izah edebiliriz. Evet hocam. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım mı hocam? Bir iki tane bir soruya bakayım ben arkadaşların yazdığı. Oradan size ileteceklerim varsa ileteyim.
Eğer Evet, yoksa zaten bugün kozmik bedenleri, ona keza işte cami sistemlerini ve arada bir sürü konuyu da bize aktardınız. Bundan sonraki aşamada artık şeye geçebiliriz. İşte mutlak varlık, arkasından vizyon, yaşamın nasıl oluştuğuyla ilgili hareketlere yavaş yavaş evet, geçebiliriz. Bir evet. sorulara bakıyorum hocam şimdi ben. Bir arkadaşımız sormuş, Dedu 7777, çözülüp tekrar üçüncü boyuta mı devamlı geleceğiz demiş. Tekamülde ilerlediysek beşinci, altıncı boyuta geçemiyor muyuz? Ve yine orada da ana rahmine düşüp mü geleceğiz? Burayı biraz daha açabilir misiniz diye sormuş hocam. Evet, söyleyelim. Tabii Tamam. ki söyleyelim. Şimdi hakiki kozmik yapıda varlık bilinçlendikçe bir üst boyuta çıkar. Hücrelerinde yetiştirdikçe işte daha önce söyledik. Hem kendi bilinçlenecek hem hücrelerini bilinçlendirecek ve daha üst boyuta çıkacak. Daha üst boyuta çıkarken o boyutun gerektirdiği doğum şeklinde doğar. Diyebiliriz özet olarak. Ana rahmine düşer ve daha üst bir boyutta doğar varlık. Ve Evet, daha alttakinden biraz farklıdır bedeni bulunduğu gezegenin özelliğine göre. doğar. Evet. Evet. Yani aynı Bulunduğu. dünyayı düşünmüyoruz burada. Hakiki yaşamın herhangi bir yerdeki bir gezegende de doğabilir boyutuna göre, değil mi? Zaten Gürs anlattık. Evet, Alemler, anlattık. kainatlar, evrenler var ve toplam bir kozmik yapı. Çok çok büyük kozmik Çok büyük. yapıdır. Burada da Evet, gezegenler var. Tabii ki her bir mini atomik bütünün ilk başlangıcı gezegen. evet, Güneş sisteminden önceki birimi gezegendir. Ve her bir gezegenin de kendine göre boyutları vardır. Biraz önce söyledik. Galaksideki galakside gezegenin bulunduğu çembere göre bir boyutların yüksekliği. En dıştaki gezegenlerde düşük frekanslı boyutlar var. Merkeze doğru gidildikçe yüksek boyutlar e, devreye girer. evet. Hocam bir de sormuşlar, hocamız reptilyanlarla karşılaştı mı? Evet, Karşılaştıysa ilk izlenimi neydi diye. evet. Çünkü şey var, reptilyanlar Karşılaştım tabii aslında ki. Karşılaştım Siriuslularla, reptilyanlar birlikte görev yapıyorlar. Reptilyanlar 8, 9 ve 10. boyut varlığıdırlar. Karşılaştım, evet. Çok sevecen, çok sempatik varlıklardırlar. Öyle yansıtıldığı gibi böyle öcü değiller. farklı yansıtılıyor reptilyanlar Evet, özellikle. evet. Şimdi e, yanlış bir kanı var. Reptilyanlar negatif varlıklar diye söz edilir. Evet, Ve bunu bir türlü ne kadar anlattımsa yok edemedim benim takipçilerim tarafından yok edilemedi. Onu söyleyelim. Şimdi Samanyolu galaksisi bir e, manyetik alandır, manyetik güç alanıdır. Bunu yuvarlak disk şeklinde bir pil olarak düşünelim. Pil gibi düşünelim. Samanyolu galaksisinin artı ucunu Siriuslular tutar. Eksi evet, ucunu da Orionlular tutar. Orionlular reptilyandır. Reptilyan, gri ve dinozorumsu denen varlıklar evet, reptilyandırlar ve 8, 9 ve 10. boyutu varlığıdırlar. Samanyolu galaksisinin artı ucunu Siriuslular, eksi ucunu reptilyanlar, Orionlular tutar. Şimdi sen de bir güç alanısın ve sol tarafın negatif, sağ tarafın pozitiftir.
Burada Evet. da burada da negatiften pozitife gidilir. Negatiften Pozitif. pozitife gidilir. Her bir birey bir güç alanıdır ve bir eksi bir artı e, ucu var, kutbu var. Evet. Samanyolu galaksisi de aynı şekilde bir artı ucu, bir eksi ucu var. Sen güç alanısın. Sol tarafın eksi kutuptur, sağ tarafın artı kutuptur. Sol elin kötü mü? Tabii ki değil. Sol ayağın kötü mü? Hayır, Hı hı. değil. Sadece kutup başıdır. Sadece kutup başıdır. Bir eksi bir artı. Orionlular, reptilyanlar ve griler, dinozorumsular Evet. e, eksi ucunu tutar Samanyolu galaksisinin. Yani Evet. kötü varlık değiller. Zaten iyi ve kötü yoktur. Kesinlikle Evet. iyi ve kötü yok. Kişi arzu ve beklentisi doğrultusunda olanları iyi, güzel ve doğru olarak niteler. Arzusu beklentisi doğrultusunda olmayanları kötü, çirkin ve yanlış olarak niteler. Ama bir başka varlığı düşünürsek onun fikri farklıdır. Birincinin iyi, güzel, doğru dediğine o kötü, çirkin, yanlış diyebilir. Demek ki bu netice de görecelidir. Görecelidir. Evet hocam. Asıl Peki değil. şey, Yani. evet hocam, bizim mesela şu an hani bizim eski dönemden gelen ya da şu an insanların filmlerde, sinemalarda gördüğü ya da bizzat gördüğünü iddia ettiği bir takım çizimler var. Reptilyanlar ya da dragonlara dair ya da Siriuslulara dair ya da Evet. griler denilen türlere dair. Mesela biz Yani bu boyuttayken hani bu boyut şeyiyle bakışıyla ya da algısıyla reptilyanları biraz şey ürkütücü buluyoruz görüntü olarak. E, evet. O, Yani onlar onlar gerçekten onların gerçek görüntülerine yansıması mıdır hocam? Yoksa biz onu gerçek kendi algılarımızda mı görüntüleridir öyle yaptık? aslında. Gerçek görüntüleridir ama hareketsiz öyle sadece bakan bir şey gördüğünüz zaman ürkütücü gelebilir. Çünkü onların göz kapakları yok. E, Evet. Küçük Evet. kulakları var. Delik gibi Evet. kulakları var. Kafası da hayvan E, görüntüsünde biraz timsah ya da ona benzer bir şey. Yok, hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Sadece fil derisine benzeyen derileri var. Hmm. Gözleri de yuvarlak, büyüktür. Evet. Ağızları tek bir küçücük çizgidir. Burun delikleri küçük, kulakları küçük ama çok sempatik, çok sevecen varlıklardırlar. Vardır. Siriuslular, ilk Siriuslularla karşılaştım. İşte senin görevin farklıdır. Sen bu görevde değilsin dediler bana. Evet. Önce işte bu kitabı yazdım. Bu kitaptan sonra bilgi kitabı geldi bana. Bilgi kitabı benim bu göstermiş miydim kitabımı daha önceki şeyde? Hocam şeyi göstermiştiniz, Kendimi Arıyorum kitabını Evet. göstermiştiniz. Evet. Ama şu an hala biz sizi göremiyoruz hocam, biliyor musunuz? Sesiniz geliyor ama görüntünüz dolmuş Ne vaziyette. yapabiliriz acaba? Yani şu an yapabilecek her şey tehlikeli olabilir. Hani belki girip tekrar çıkıp tekrar girmeyi deneyebilirsiniz diyeceğim ama şu an o da biraz sakıncalı gibi. Evet, Böyle devam ediyoruz yani. giremeyebilirim. Ondan bir bilginiz olsun da. Neyse, sesimi Evet, duyuyorsunuz ya. duyuyoruz, evet, sağlıklı bir şekilde duyuyoruz Tamam. sesinizi. Ee, şöyle bir Bilgi şey vardı. kitabıyla ilgili de Ee, hocam bir soru var. efendim? Ona girdiniz de. Mesela daha önceki konuşmalarınızda not etmiş arkadaşlar. Hani bilgi kitabıyla ilgili size böyle bir senin görevin bu değil. Hani bir bayan arkadaş gelmiş. Siz tahmin ediyorsunuz ki o Sirius'tan enkarne olmuş bir bayan. Ve Ee, size bir rozet hediye internet etmiş. internet yeni başladığı zaman akrabalarımdan biri yazışmaya başladı.
ve Evet. benden konu etmiş. Evet. Benden konu etmiş. Tanıştık. Ben onun Sirius'lu olduğunu anladım tabii. Çünkü e, bir gece önce bir uzay gemisi gördüm. Hiç kimseye de gösteremedim. Çünkü misafirler kalkmış durumdaydılar. Geçiriyorduk Evet. onları. Ondan sonra bir gece sonra gelseler dedim de çocuklara da göstereyim, eşime göstereyim, oğluma, kızıma göstereyim. E, O an o an gelmedi ama bağlantı kuruluyor dendi. Metalik mikrofonik ses ve Evet. dayıoğlu, akrabam dediğim dayımın oğlu telefonda. Çocuklar bana yukarıya seyyar telefonu getirdiler. Kablosuz telefonlar vardı. Evet. E, Seyyar telefonu getirdiler. Konuştum. Yeğen dedi, seninkilerden biriyle tanıştım dedi. Seninle iletişim kurmak ister. Gelebilir misin? Saat da gece 11. Arabaya atladım, onun evine gittim ve e, iletişim kurduk. Tanıştık yani. Tanıştık. Evet. Dedi ben bilgi kitabında görevliyim dedi. e, Anlattı falan fasikülü açtık dedi. 30 muydu, 31 miydi? O an şimdi hatırlamıyorum. Evet. E, Açmışlar. Anladım. Sirius'tan görevlidir, bilmiyor. Evet. Bilmiyor Kendisi bilmiyor görevli ama. olduğunu. Tabii ben de söylemedim. Söylemedim. Resmini gönderdi bize falan. Ondan sonra dayıoğluna broş göndermiş. Yakaya takılan amblemini göndermiş. İşte e, o derneğin amblemini. O da aldı bana getirdi. Evet. Ben de dedim gururla taşırım yakamda dedim. Taktım. E, Kitabımda bilgi kitabının minyatürü ve daha önce yazılmış. Bu E, kendimi arıyorum kitabıma. evet, evet. Bahsettiğiniz kitap. Bülent Evet. Hanım'a ben 7 tane hediye ettim bundan. Ve minyatürüdür. Bilgi kitabının minyatürüdür. Evet. E, Yakama taktım. Ertesi gün sabah işe gittim ama annemin evinin önüne koyarım arabamı. Yaya giderim iş yerine. Bir bankada çalışıyordum en Evet. son. Bir baktım yakamda yok. Düşmüş. Hı Döndüm hı. arabanın yanında klipsiyle birlikte buldum. Gene taktım yakama. Ee, e, Eve giderken büyük bir markete uğradık. Park yerine koydum arabamı. Alışverişimi yaptım. Döndüm eve. İnerken baktım gene broş yok. Yakamda broş yok. Evet. Marketin otoparkına döndüm. Ee, Asfaltta çakılı vaziyette buldum broşu. Klipsi yok. Asfaltta da çakılmış vaziyette. Anahtarın ucuyla çıkardım. Tabii takılmaz da, klips de yok. Evet. Neden diye sordum. Sen onlardan değilsin ki dediler bana. Senin görevin farklı. Dedi Siriuslular. Evet. Siriusluydular. İlk iletişim kurduklarım Siriusluydular. Ve e, daha önce de epeyce iletişim kurduğumuz Tara diye bir Siriusluydu. Tara. Bu ismi mi hocam? Sirius'un Tara. Siriuslu'nun onu belirten bir sembol. Evet, Hı, isim kullanıyorlar. anladım. Evet, isim kullanıyorlar. Ben de dedim ya ben de birbirinden farklı olsun diye kod isim kullanılır. Benimki de Rengyu'dur. Yani Rengyu değil de biraz Renk, farklıdır. Söyleme kolaylığı olsun diye Rengyu dedik. renk. Rengyu. K ve Q var, I var, Hı, U var yazılışında.
Ama gene de tam ifade edilmez. Edilmemiş olur. Bundan Farklı hiç bir şey. bahsetmemişsiniz hocam kitabınızda. Bahsetmemişsiniz. Ben hiç anımsamıyorum Ray-Q isminizin olduğunu. Öyle mi? Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Yani işte akışa dayanarak yazdık bir şeyler. Doğru. Mesela e, Hande ile yaptığımız programlarda doğum için oluşan piramitten bahsettim. Doğarken kişinin oluşturduğu piramitten bahsettim. Onu ben kitapta yazmadım. Ondan sonra şeyi sordular, zinayı sordular. Zinayı da Evet. gene e, şey olarak piramit olarak açıkladım. Ama o da kitapta yoktur. Sorulduğu için Doğru. Her ama. şey kitapta yok. Haklısınız. Kitap belli bir sürenin ürünü. Sonra devam eden bir süreç 25 var. yılda Eğitimde. yazdım aslında. 25 yılda yazdım. Şiire Evet. kadar olan kısmı bu kitaptır. Ama özet olarak yazdım onu da yani bu kitabın özeti olarak yazdım. Kozmik Tanrı Haykatra'ya. Evet. Okey. Hocam bu bilgi kitabı demişken şöyle söylemek istiyorum. Hani ben mesela bilgi kitabı ile ilgili bir şeye sahip değilim. Sadece duyumsamalarım var. Evet. Başkalarının fikirleri bana ait değil. O yüzden onlar kimdir, ne iş yaparlar? Hani Bülent Hanım kitabın yazarı ama bir kanal mıdır? Siriuslarla irtibatlı bir görevli midir? Kimdir bilmiyorum. Bir dernekleri de varmış sizden anladığım kadarıyla. Ee, Evet, dernekleri var. evet. Dernekleri var. Ben Bülent Hanım, soruların içerisinde sadece onlarla ilgili şöyle bir soru gelmiş hocam. Bilgi kitabını siz bu Siriuslu enkarne olmuş arkadaşın rozetinden sonra farklı bir görevde olduğunuz bilgisini aldınız ya Siriuslu'dan. evet. Sonra kitabınızı yazmaya başladınız, Hayır, bloglarınızı yazmaya başladınız. kitabım yazılmıştı benim. Pardon, kitabınız yazılmıştı, blog yazılarınıza mı devam ettiniz? Yani bir şekilde Kitabım bilgi yazılmıştı. derneğine Kitabım bağlantınızı yazılmış ve çektiniz herhalde. basılmıştı. Kitabım yazılmış ve basılmıştı. Da Evet, kitabımı gören birisi, madem ki sen bu bilinçtesin, sana bir hediyemiz var diye getirdi, verdi bana bilgi kitabını. anladım. Siz peki farklı görevdesiniz dendikten sonra o bilgi derneğine ait fasikülleri dağıtmaktan vazgeçtiniz, değil Evet, mi? evet. Okey. Çünkü zaten e, ilk andan itibaren e, şöyle bir şey vardı. Ev telefonundan her hafta seçtiği bir gece toplantı yapılacaktı. Da ev telefonundan falan yere telefon edilecekti. Biz başlıyoruz, toplantıya başlıyoruz, bu kadar kişiyiz diye. Şimdi kızıma ev aldım. Kızıma ev aldım. Cep Evet, telefonu da çoğaldı. Cep telefonu da çoğaldı. E, e, Onun evinde toplantı yapacaksak telefon yok. Ev telefonu yok. Neden evet, illaki ev telefonu diye ısrar ediliyor? Kişiler yalancılık yapmasın diye. Bu bilinçtekiler yalancılık mı yapacak? evet, Yapamaz. Dolayısıyla kızımın evinde o toplantıları yapamam. Çünkü ev telefonu yok. Şimdi dedik hangi telefondan isterse kişi telefon etsin. Nereye isterseniz telefon etsin. Hayır, olmaz. Ben önerdim yani. Bülent Hanım'a önerdim. Ondan evet, sonra bir başka konu vardı. Fasikül vereceğiz tanıtmak için 1-20-25 fasiküller veriliyordu. Onların kuralına göre. E, Ve ismi ve telefon numarası soruluyordu. İsmini, evet, telefon numarasını sordun mu kişi fasikülleri tekrar elimize tut ederdi. Hemen elimize verirdi. Çünkü ne olduğunu bilmez ki. Neden versin telefon numarasını? Ve ben önerdim. Kartvizit olsun.
Ben fasikülü verirken kartvizitimi de vereyim. İlgini çekerse ara bizi diyeyim. Bu Evet. kadar basit. Bu kadar basit. Ondan Doğru. sonra bir başka konu vardı. O fasiküllerin arkasında mühür vardı. İlla ki mühürlü fasiküller dağıtılacak. İlla ki mühürlü fasiküller dağıtılacak. Dedim illa mühüre gerek yok. Fasikülü ben 20 tane 30 tane yaptırırım. Set dağıtırım. Bu kadar Evet. basit. İlla ki mühürlü mü olacak? Frekansı değişirmiş falan filan. Tabii onlar işin teferruatı. Ben de dedim ki internet gelişecek. Kağıt kullanılmayacak. Hep internetten iletişim kurulacak. Daha cep telefonu da yoktu. İnternetten iletişim kurulacak. Bu kağıttaki mühürün ısrarı ne? Kağıt da olmayacak bundan sonra dedim. Evet. Gene bilmiyorum. Ben derneğe katılmadım. Çünkü zaten ben Kıbrıs'tayım. Onlar İstanbul'da. Dernek mensubu değilim. Sadece o kitap geldiği için bana dedim işte çalışma yapalım bu kitapla. Çalışma yapalım dedim. Okudum. Çok çok aksak. Çok çok aksak. Ama yazmaya çalıştım. Yazarken de bu şiiri yazdım. E, Evet. Kitabın arkasındaki şiiri yazdım. E, Soranlara söylüyoruz. Bülent Hanım Alfa kanalından aldım bu bilgiyi diyor. Ama Alfa kanalından aldığı bilgi mutlak boyuttan verilmiştir. Evet Mutlak hocam. boyuttan verilmiştir. Kur'an da mutlak boyuttan verilmiştir. İncil de, Tevrat, Zebur'da hepsi mutlak boyuttan verilmiştir. 20. boyuttan verilmiştir. Ondan sonra şunu söyleyebilirim. İkinci Ramsesken Musa ile birlikte bir de Yuşa Hazretleri vardı. Yuşa Hazretleri vardı. Evet. Türkiye'de mezarı böyle çok uzun bir mezar. O Yuşa'yı peygamber olarak kabul ederler. Yuşa Hazretleri Bülent Hanım'dı. Biz Öyle o mi? zaman, o zaman da birlikte görev yaptık Bülent Hanım'la. Kendi biliyor mu, bilmiyor mu bilmiyorum. İşte şu anda açıkladım. Evet. Bununla ilgili hocam çok affedersiniz çok fazla yazıldı da o yüzden söyleyeceğim. Evet arkadaşlar hocamızın görüntüsü şu an dondu ama biz şimdi sesini duyuyoruz. Bununla idare ediyoruz. Çünkü girişte çıkıntı biraz sorun olabiliyor. Onu denemek istemedik. Zaten ses şu an çok net her türlü. O yüzden böyle bilin. İkincisi şu e, şimdi avatarla ilgili, vizyon manyetik alanla ilgili biz konu belirledik arkadaşlar. Bu üçüncü yayınımız hocamla yaptığımız. Birinci yayından bu yayına kadar olan kısımda hakiki yaşam dediğimiz alandaki mekanları, oradaki sistemin işleyişini anlatmaya çalıştı hocam detaylıca. Bu bir sonraki yayınımız Perşembe günü olacak. Bir değişiklik olursa zaten ben ilan ediyorum. Onda da tekrar hakiki yaşamdaki Atlantalıları yani bizim özbenimiz dediğimiz Atlantalıları biraz inceleyeceğiz ve sonra zaten vizyon manyetik alana geçeceğiz. Yani onunla ilgili soru sormama nedenim bu. Çünkü daha önceki tespitlerimde benim üç mekanda aynı anda anlatıldığı için bir şey oluşmuş. Bir algılayamama, aynı soruyu tekrar tekrar sorma gibi bir durum oluşmuş. Şimdi burada her mekanı, varlıklarını inceleyip sonra mekanlar arasındaki diyalogları inceleyerek oturta oturta gitmeyi hedefledik. O şekilde gidiyoruz. Yani neden sormuyorsunuz diye defalarca yazıyorsunuz. Nedeni bu. Ben de sizlerden şunu rica ediyorum. Önümüzdeki canlı yayında e, Atlantalıları konuşacağız. Belki zamanımız olursa eğer vizyon manyetik alanın nasıl oluştuğuyla ilgili de hocam bize bahsetmeye başlayabilir. O yüzden ben bu canlı yayını YouTube kanalıma yüklüyorum. Sizler de lütfen
lütfen YouTube kanalımdaki videonun altına sormak istediğiniz ne soru varsa yazabilirsiniz. İşte hocam geldi çok şükür. Herkes görüntü yok, görüntü yok. Denedim, Yazabilirsiniz. Hocama bir sonraki denedim. canlı yayında Bundan sonra konuşuruz. aynısını uygulayacağım. Denedim nasıl gelebilirim tekrar diye. Ha, çok iyi yaptınız. Şimdi öğrendim. Çok sevindim hocam. Bu bilgiyi de vermiş oldum. Buna göre hareket edersen hani o derneğin sonradan çok yolsuzlukla ilgili anıldığıyla ilgili falan o buranın konusu değil arkadaşlar. Kesinlikle O başka hayır. yani buranın konusu kesinlikle değil. Biz sadece hocamın öğretisini algılayabilmek için onun geçirmiş olduğu bu süreçteki yolculuğuna istinaden bilgileri aktarmasıyla alakalı onu sordum. Yoksa o buranın konusu değil. Anladım. Evet. Bu Ve konuyu da sizinle şimdi kapatacağım bir hocam. başka konuya geçmeden şunu söyleyeyim. Evet. Biz Şemsken Mevlana ile görev yaptık ve Evet. Mevlana Bülent Hanım'dı. Şimdi Bülent Hanım Mevlana'nın enkarnasyonudur. Anladım hocam. Tabii biz bunları sadece evet diyebiliriz Bir şu an. Evet, bilgi olarak evet, verdim. evet, O dernekle hiçbir ilgimiz yoktur. Biz sadece seyirciyiz. evet, biz sadece seyirciyiz. Peki şey var hocam, ben de bir Heh, şey sormak bir dakika, istiyorum. Bunu not bir etmiş. dakika. Kişi aldığı bilgiyi kendi frekansından yansıtır. Aldığı bilgi mutlak boyuttan alınmıştır. Ama Bülent Hanım kendi frekansından yansıttığı için bilgi kitabı farklı bir konuda çıktı. Her bir her bir kişi aynı bilgiyi aldığı halde kendi bilinç seviyesinden yansıttığı için konular farklıymış gibi algılanır. Doğru. Evet hocam. Evet, Kitabın bir kusura bakmayın kestim sözünüzü. Yok, estağfurullah rica ederim hocam. Bazen bu canlı yayınlarda olabiliyor sesin gelip gitme süresiyle alakalı. Ben de kesiyorum çünkü sık sık sizinkini. Siz de kusura bakmayın. Bu bilgi kitabıyla ilgili bir kitabın bir frekansı olayı mesela en çok insanlar bununla da ilgileniyorlar. Kitapta mevcut bir frekans varmış. Okuyan kişiyi etkisi altına alıyormuş gibi bir bilgi var dolaşan. Bir de şu var. Bizim yaptığımız bir önceki canlı yayında daha doğrusu daha önce yaptığınız canlı yayınlarda arkadaşlar bilgi kitabını sizin yazmadığınızı biliyorlarmış. Yani böyle bir bilgi vermişsiniz sanırım. Öyle olduğunu söylüyorlar. Ya da orada bir yanlış anlama var. Onu çok iyi bilmiyorum. Benim canlı yayınımda bir öncekinde bilgi kitabını da ben yazdım diye bir bilgi paylaştınız bizimle. Bu sefer sorular o Şimdi yönde geldi. Hangisi doğru diye Şimdi soruyorlar bana. şöyle bir şey. İki türlü yazma var. Türlü yazma var. Evet. Bilgi kitabı derneğe göre bilgi kitabını eliyle yazma söz konusu var. Eliyle yazma. Okuyup da eliyle yazacak kişi ve Evet. Bülent Hanım da imzalayacak. Ben o görevi yaptım, yazdım. İstanbul'a gitti yazdığım defterler ve Bülent Hanım'ın imzasını aldım. Yazdım diye imzasını aldım. E, Çünkü işte bilgi kitabını tanıtan kişi her ay geliyordu. Burada bir otelin muhasebesini kontrol için geliyordu. Da o işte aracılık yaptı bize o şekilde aracılık yaptı. Ama ben o kitabı yazdım ama şöyle bir şey diye bir de ikinci yazma konusu yazdırma konusudur. Esası yazdırma konusudur. Ne dedik biraz önce? Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an mutlak boyuttan yazdırılmıştır. Evet. Ve bilgi kitabı da mutlak boyuttan yazdırılmıştır. Buda'nın kitabı da mutlak boyuttan yazdırılmıştır Evet. dedik. Yani bu üstü kapalı biz yazdırdık
sözünün üstü kapalı olan şeklidir. Mutlak boyuttan indirilmiştir. Peki yazdırılmış ne demek diye soruyorlar hocam. Ne demek istiyor hocam? Yazdırılmış derken kim yazdırdı diye Şimdi soruyorlar. şimdi şöyle bir şey. Ee, Her bir peygamberin e, etrafında e, yardımcıları vardı. Evet. Değil mi? Yardımcıları vardı. Havarileri vardı. Yahudilere kerubileri vardı dendi. Musa'nın kerubileri vardı dendi. E, Muhammed'in imamları vardı. İsa'nın havarileri vardı ve Evet. onlar yazıyordu kitabı. Onlar yazıyordu ama kim yazdırıyordu? Cebrail yanlarındaydı ve o yakın tertip yansıma odağı olarak yazdırıyordu. Ama kimse bunu bilmiyordu tabii ki. Evet. Şeyin e, e, Tevrat'ın yazdırıcısı ikinci Ramses. Hmm. İkinci Ramses'ti. Evet. Çünkü ikinci Ramses mutlak boyut varlığıydı ve bendim. E, İsa'ya İsa'ya kim yazdırdı? Maria Magdalena yazdırdı. Ama o dönemde iki tane mutlak boyut varlığı görevdeydi. Yahya da bendim. Gene Evet. mutlak boyut yazdırılmıştır. Ondan sonra Muhammed geldi. Muhammed'e kim yazdırdı? Ali yazdırdı. Evet. Ali de bendim. Ondan sonra Ali'den sonra Şems'le Mevlana geldi. Mevlana'ya kim yazdırdı Mesnevi'yi? Şems yazdırdı. Şems yazdırdı. Bu defa da Bülent Hanım'a gene mutlak boyut varlığı yazdırmış oldu. Kim var bu vizyon manyetik alanda? İsmail Keçeci var bu vizyon manyetik alanda. Ve anlattım. Bir mağaraya girdik. Mağarayı anlatmış mıydım size? Anlatmadınız hocam. Onu dinleyelim. Şimdi biz bir grubumuz oluştu. Her 2 ayda bir Türkiye'nin bir yerine gidiyorduk. İsveç'ten de gelenler oluyordu. Türkiye'nin bir yerine gidiyorduk. O 22 kişi yahut 19 kişi oluyorduk bazen ve 18 17 kişi olduğumuz bir devirde bir kişi de yanımıza geldi ve görevi tamamladık. Kıbrıs'ta gene 17 kişiydik. Bir kişi geldi yanımıza ve gene görevi tamamladık. 18 sistem yasası var çünkü 18'li olması lazım. Ee, O şekildeydi. Tamamladık. Şimdi birçok şehre gittik Türkiye'de. Alanya'daydık. Evet. Alanya'daydık. Doğru hatırlıyorsam. Bizim grubumuzda İsa'nın yansıması ve Maria Magdalena'nın yansıması da vardı. Bir de Abdülkadir Geylani'nin yansıması vardı. Abdülkadir Geylani'nin yansımasına anne diyorlardı. O yansıma olduğunu da ben söyledim. Yani kendi bilmiyordu. Ben söyledim ona. Ona anne diyorlardı. Grupta grup mensuplarının ekseriyette hocalığını o yapmış. Zamanında yetiştirmiş arkadaşlarımız, o grubun arkadaşlarını. Bir gün dedi bir yatırdan izin alacağız ve bir mağaraya gideceğiz. O mağarada görevimiz var. Ben Maria Magdalena'yı ve İsa'yı onun için getirdim. Bize kitap verilecek dedi. Ben zaten çoktan yazmıştım kitabımı. Yazıyordum da daha doğrusu. Ama
Bu versiyonda değildi. Bu versiyonda değildi. Biraz daha farklı bir versiyondaydı yazdığım kitap. Ee, Gittik. Ben yatırdan izin alacağız deyince içimden güldüm ama tabii saygımız, sevgimiz sonsuz insanlara. Gittik. O yatıra gittik. Bir limanın çok büyük, geniş, boş bir alanı var. Ön tarafta da liman var, deniz var, liman var. Yatırın yanına gittik. Bir baktım ki e, birkaç tane Nordik gemisi var gökyüzünde. Nordik gemileri var. Dedim ha demek ki e, ona o şekilde yansıdı. Her kişinin bilinç seviyesine göre yansıyor ya verilen bilgi. Evet. E, Ona o şekilde yansıtıldı. E, e, Yatırdan izin alacağız da mağaraya gidelim. Yatırdan izin alınır mı? Alınmaz ama işte ona o şekilde yansıdı. Nordik gemilerini görünce ha dedim demek ki bu mağaraya gireceğiz ama bizim frekansımızı değiştiriyorlar. O mağaraya girebilmemiz için frekansımızı değiştirecekler. E, Epeyce durduk orada. E, Uzay gemileri de gökyüzünde etrafımızda dolaşıyor. Ve ondan sonra hareket ettik, bindik, girdik arkadaşlarımızın arabasına ve o mağaraya gittik. Mağara e, tahta çerçevelerle ayarlanmış. Evet. Topraktan bir merdivenle iniliyor mağaraya. İnerken telefonum kendiliğine fotoğraf çekti. Bir baktık ki Vortex, ayaklarımın içinde Vortex var. Dedim Dönüyor. ha demek ki efendim Dönüyor yani. Bir vortex oluştu orada. evet yani böyle bir su birikintisi bir delikten giderken döner ya böyle döner hava da dönmeye başladı. Dedim demek ki boyut kapısıdır bu vortex boyut kapısıdır. Boyutumuzu da değiştiriyorlar. İnerken merdivenden boyutumuz da değişti. İndik aşağıya. E, Sarkıtlar var, dikitler var ama dikitler de çok acayibime gitti. Sanki böyle aile aile durmuşlar varlıklar. Kimi ayakta, kimi oturur vaziyette. Bir tanesi telefonda konuşur vaziyette. Dikit bunlar yani. Dikit Evet. hareketsiz. Gezdik orada biraz. Gezdik. Sonra çıkınca anne dedi bize bir kitap verildi. Onun için getirdim İsa ile Maria Magdalena'yı dedi. Tabii onların dünyasal isimleri de var tabii ki. Evet. Ee, Bize dedi Katar diye bir kitap verildi dedi. Katar Hı dedi. hı. Bir kitap verildi dedi. Onlar ilgilenmediler hiç. Hiç ses yok, seda yok, ilgi yok. Ee, Dolayısıyla madem ki ilgi yok, ben yazdım. Yakın tertip yansıma odağı zaten benim. Evet. Ben kendi yazdıklarımı ona göre değiştirdim. Ona göre değiştirdim. Ve e, sonra ismi geldi. Hay Katra. Hmm. Yani Katar değil, Hay Katra olacak Hı hı. ismi. Ve o şekilde ismini de değiştirmiş oldum. Ve bu kitap çıktı meydana. O mağaradan aldık. Ve bilgi verdiler. 26 bin yıl geriye gitmişiz mağarada. Hmm. Yani Onun bunun için evet. onun Yani için bunun anlamı ne hocam? bizi 26 bin izleyen geriye gittiniz. nasıl? Yani 26 bin geriye gitmişiz mağarada dediniz ya. Yani Evet. bunun anlamı ne? 26 bin yıl geriden verildi bize bu kitap. Anladım.
Kitabın veriliş görevi 26 bin geriden verildi. Evet, Evet hocam. Şimdi daha iyi anladım. evet. Ve ben yazdıracaktım, ben yazdım. Siz yazdıracaktınız, siz yazdınız. Evet, Evet. evet. O şekilde oldu. Ve yatırdan da izin almış olduk. Şimdi burada evet, imalı bir gülüşünüz var ama biz şu an sadece evet, yatırdan da izin almışsınız. Yani şimdi İzinin e, kuralları. şöyle bir şey. Ben herhangi bir cenazede cenaze namazına girmem. Evet. Ben, şeriat bilincinde olmadığım için e, cenaze namazına da girmem. İzleyiciyim ben sadece. Ama biri beni annemin cenazesinde biri beni elimden tuttu ve sıraya soktu. Cenaze namazı kıldım. Gelene geldiği için, gidene de gittiği için izin vermesini de biliyoruz. Evet. Anne yatırdan izin aldı. Biz de yanındaydık. Evet hocam. Bu orada sadece şu dikkatimi çekti hocam. O görev verilenler vardı ya ilk kitabı yazmaları için. Yani onlar görevi anlamadı ya da almadı dediniz ya. Evet, Yani onlar almadığından dolayı bilinçte daha ileriye gidememiş oldular diye düşünüyorum. Yanlış mıyım? doğru. Bunu göze aldılar yani kitabı almak yerine. Ya göze aldılar veya da bilmiyorlardı ne olacağını. Ya da o bilinçte Mesela, değiller. mesela bayan olan, erkek olan, erkek olan aynı işinde devam ediyor. Hiç gereksiz bir şeyle devam ediyor. Bayan olan hiç çalışmamıştı, çalışmaya başladı. Hmm. Anladım hocam. Peki bu geçmiş enkarne olan dönemlerde ya da görevli olarak işte Hermes, işte Ramses, işte Mevlana oydu, Şems sizdiniz, Hazreti Ali'diniz. Hani hep böyle benzer kişilerle bir dönem geliyor olmanız. Yani o isimlerle hani o bir şeyse siz bir şeysiniz. Bu benzerle yedili birleşim sistemi kuralı gereği mi aynı zaman ya da mekan ya da aynı görev? Hani tam bunun adını koyamıyorum şu an ama bilmiyorum anlatabildim mi sorumu. Mesela Handan Hanım'la kaç defa eski yaşamlarda karşılaştınız siz acaba? Her yaşamda. Her yaşam. Peki bu ne hocam? Bunu biraz açar mısınız? Burası çok heyecanlı. Bu tam ne demek? Şimdi ne demek? Laboratuvardaki küpcük Evet. elektron mikroskobuyla görülemeyecek küçüklüktedir ve sen onun içinde yaşam sürmektesin ve e, gözün alabildiği büyüklükte bir kozmik yapı içinde, onun içinde ve vizyon manyetik alan olduğu için her dönemde farklı farklı kişiliklerle birlikteydik. Avatarla birlikteyiz. Yani Handan'la demeyelim, avatarla birlikteyim. Her avatarla birlikteyim. 78 bin yıl boyunca. Evet. Okey hocam. Handan'la deyince biraz aksak Avatar'la olur. birlikteydiniz. Yani o zaman şöyle, ben şöyle anlayabilirim. Handan demeyelim, okey. O sadece dikkatimi çekti birkaç yaşamda birlikteliğiniz. O zaman Handan yazıyı yazan kişi, yani daha doğrusu bilgi kitabının sahibi ya da yazarı ya da her neyse, Handan Hanım avatardı normalde. Hakiki yaşamda değildi. Buradan onu çıkarabilir miyim? Bilmiyorum, tam olarak anlamadım soruyu. Yani hakiki yaşamdan gelen bir görevli değil miydi kendisi? Avatar mıydı? Hangisi? Handan Hanım. Bülent Hanım. Ben size Bülent Handan Hanım'ı dersiniz. soracaktım aslında. Bülent Hanım
Bülent Hanım hakiki kozmik yapıda. Olan birisi. Peki siz hani böyle birkaç enkarnede bir araya gelmişsiniz ya. Onun bir görevi varmış, Evet, siz başka bir görevde. Aslında bunu sormak istedim. Biraz önce yanlış sordum. Pardon, Handan'a nereden girdiysem. Aslında Bülent Hanım'la olan birlikteliğinizi sormak istemiştim. Yani bu hani yedili birleşim sisteminde benzer birileri ile bir arada olur mantığından mı değişik yaşamlarda bir araya geliyorsunuz? Bunun bir manası var mı başka hayır, türlü? hayır. Öyle bir şey yok. Ee, Hakiki yaşamda mutlak boyut varlığıdır Evet. ve görev almıştır. Görev almıştır. Yani Muhammed görev aldı ya, Evet. Bülent de görev aldı. Yani Mevlana ismiyle görev aldı. Yuşa diye görev aldı. Onun görev aldığı dönemde siz de gittiniz Şems olarak görev aldınız. Evet. Evet. Tamam hocam. O arada sorular geliyor. Onlara da bakıyorum. Peki hocam şu an sizi yorduk. Bayağı da uzun bir sohbet oldu aslında şu an. 2 saati dolu dolu tamamladık. Üçüncü saate doğru Evet. 2,5, üçüncü saate doğru yol aldık. E, Bilmiyorum burada bir soru var mı ona tekrar bakayım. Çünkü bir serzenişler de var cevaplamıyoruz diye. Ee, Bunu cevapladık. Burada ne var? Ee, Neyse. Gelecek defa devam ederiz. evet hocam öyle yapalım. Zaten sorular bana yazılmaya devam ediyor. Gelecek defa devam edelim. Gelecek Sizin söylemek defaya istediğiniz devam bir şey varsa ederiz. son defa. Şimdi iyi geceler dileyelim. Tamam hocam. İyi geceler dileyelim herkese. Evet. Sonsuz sevgiler dileyelim. İyi geceler, sonsuz sevgiler. Gelecek defa devam ederiz. Tamam hocam. Gelecek defa sorularınızı hazırlayın. Hocamıza devam edelim. Evet. Peki görüşmek Tamam. üzere diyorum o zaman. Herkese iyi Görüşürüz. geceler. İyi İyi geceler. akşamlar, sonsuz sevgiler. Sağ olun hocam size de. İyi geceler.